Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile dikişe dair hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sivitlere kapüşon dikimi nasıl yapılır onu elimden geldiği kadar göstermeye çalışacağım inşallah. Çalışmaya geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi bu sivitimizin kapüşonu nasıl yapılır ona geçelim. Kapüşonumuzun ölçüsünü neye göre belirleyeceğiz? Kapüşonumuzun ölçüsünü çıkardığımız ön ve arka bedenin yaka açıklık bölümlerinin uzunluklarıyla belirleyeceğiz. Arka yakaların şu şekilde alıyorum. (12-24) yapar arkalar. Ön yakaların açıklığını da şu şekilde ölçüyorum. 14 yapar. Bu da 28 yapar. Toplamında yakalarımızın 52 santim ölçüsü. Ve arka yakaların uzunluklarını belirleyerek kapüşonumuzun ölçüsünü buluyoruz. Bizim toplamda yaka ölçümüz 52 santimdi. Burada yarısı 26 yapar. Ben bir tane yandan bir de üstten referans çizgisi çektim. Şimdi enimizi 26 olarak belirliyorum. Ben tek kumaşla çalışıyorum. Daha açık bir şekilde anlatabilmek için çift taraflı kapüşonu yapacağım. O yüzden 4 tane aynı şekilden olması gerekiyor. Siz kumaşınızı 4'e katlayıp o şekilde tek bir şekilde de ölçü alabilirsiniz. Şimdi bizim kapüşonumuzun genişliğini 26 olarak belirledik. Bunu yaka ölçüsünde hesaplayarak bulduk. Boyunu da şu şekilde 33 olarak alıyorum. Şuradan 3 santimini ovallik için bırakıyorum. Yani kapüşonumuzun arka kısmı bizim aslında 30 santim oluyor. Şu şekilde işaretleyeyim. Buradan kapüşonumuz düz bir şekilde gelmiyor. Meyilli bir şekilde geliyor. Şu kısmı ben çizeyim. Daha net anlaşılsın. Şu kısımdan bir 5 santim daha meyil veriyoruz. Şuradan bir meyilli şekilde geleceğiz. Buradan ölçümüzü belirtmiştik. Benim kumaşım anca yeteceği için fazla dikiş payı bırakmadım. Şu şekilde düz bir şekilde geliyorum. Burası biraz formu size kalmış. İstediğiniz şekilde yuvarlayabilirsiniz. Bu şekilde yuvarlamamı yaptım. Bu kısımda pat vermeyeceğim. Sade bir dikiş payı bırakacağım. Çünkü ben çift taraflı yaptığım için sadece dikeceğiz. Pat kısmı direkt dikiş kısmıyla birlikte kendiliğinden oluşmuş olacak. Eğer tek taraflı yani 2 tane bundan çıkarıyorsanız o zaman pat kısmı şöyle 2 santim daha fazla kısım bırakın. Ben sadece bir dikiş payı bırakarak kesiyorum. Parçamızı çıkardım ben. Bir tarafını kapüşonun çıkardım. Bu şekilde ölçümü aldım. Siz eğer 2 kat ya da 4 kat şeklinde katlayacaksanız normal şekilde katlayabilirsiniz. Eğer bu şekilde bir parçasını çıkarıp diğerlerini kalıp olarak kullanacaksanız burada yapmanız gereken
temiz yüzlerin birbirine bakması, yani yüz yüzüne baktıracak şekilde yerleştirin. İkisini de aynı şekilde böyle yüzler birbirine bakmadan yerleştirip keserseniz bir tarafın düz, bir tarafın ters olduğunu göreceksinizdir. Tek parçalı kesimlerde buna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer kumaşınız bütün 4 kat veya 2 kat şeklinde katlıyorsanız bu sorun zaten olmayacaktır. Bu şekilde yerleştirip aynı şekilde kalıbımı alıyorum. Dört parçamı da şöyle iki parçalar birbirinin yüzüne bakacak şekilde kestim. Şu şekilde kaldırıyorum. Şurada da bir püf noktası daha var bunda. Kapüşonun şöyle dikilecek. Burada bu şekilde dikilecek. Birini iç tarafa yerleştireceğiz. Biri dışta olacak. İç kısımda kalacak olanın da bir tık dar olması, yani bir tık daha küçük olması gerekiyor ki içinde potluk oluşturmasın. Ben şöyle küçük bir kısım içte kalacak olan parçalarda bir daraltmaya gidiyorum. Bunu astar kısımlarında herhangi bir şey yaparken de bu şekilde düşünebilirsiniz. İç kısım olarak yazıyorum. Bu iç kısımlar, bunlar dış kısımlar. Kesimde biz iç kısımları birer santime yakın şu kısımdan daraltmıştık. İçte kalan kısmın pot durmaması için. Şimdi bu kısımları, bu iç olan kısım şu şekilde iğneleyip şuradaki dikişlerini yapıyoruz. Şu iğnelediğim arka kısmın şuradan başlayarak şuraların dikişlerini yapıyoruz. Dikişlerimi diktim. Temizlemesini de yaptım. Şimdi şuradan döndürerek şu dikişleri ütüde açıyoruz. Ütüyle dikişlerimi de açtırdıktan sonra şimdi iç kısmı belirtmiştim. Şöyle temiz yüzler içte. Bunu da aynı şekilde yüzü yüzüne baktırıyorum. Şu tepe noktalarını iğnelemeye başlıyorum. Dikişi dikişe denk getirdim. İğneledim ben. Şimdi bu kısmın dikişini de yapıyoruz. Birbirine eklemiş olacağız. Alt kısım açık kalacak. Bu dikişi de yaptıktan sonra şöyle döndürüp diktiğimiz dikişi de ütüde açıyoruz tekrar. Şu şekilde olacak. Şu dikişleri açalım. Bu kısmın dikişlerini de açtırdıktan sonra şimdi burada 2 santimden şu şekilde bir dikiş, baskı dikişi uygulayacağız. Baskı dikişinde de dikiş adım uzunluğunu 3,5'a alıyorum. 2 santimden baskı dikişini uyguluyorum. Baskı dikişini uyguladıktan sonra şimdi arka ortasına, yakamızın arka ortasına ve ön ortasına işaretler aldım. Şurada kapüşonumuzun dikişli orta kısmını arka ortasına denk getirerek iğneliyorum. Ön kısımda da direkt o tam ortasına değil de baskı dikişlerinin olduğu kısmın ortasını getiriyorum. Üst üste yerleştirmiş olacağım. Diğer tarafı da yerleştirirken. Bunu bu şekilde iğneliyorum. Diğer kısmı da şu şekilde getiriyorum. Bu tarafta da aynı işlemi yapıyorum. Şu şekilde olacak. Üst üste yerleştirmiş oldum. Yaka bölümünü iğneledikten sonra
dikiyoruz ve temizlemesini yapıyoruz. Unumuzu ekledikten sonra şu şekilde, normalde kesimde söylemeyi unutmuştum. Şu kısma ayrı bir şöyle 10 santim bir payda verebilirsiniz. Onu başka bir çalışmada da göstereceğim. Burada bu şekilde yaptık. Şimdi şuradan bir çıma dikişi geçiyoruz. Şu şekilde baskı dikişini de uyguladık. Kapüşon dikimini bitirdik. Kapüşonumuzun son hali bu şekilde. Çift taraflı yaptık. İçindeki kumaşı 1 santim kısa kestik. İçinde kaldığı için aynı kestiğimiz zaman pot duracaktı. O yüzden 1 santim kısa kestik. Son şekli bu şekilde. Şurasından kordon da geçirebilirsiniz. Onu da başka bir çalışmada başka şekilde gösteririm inşallah. Bu çalışmanın diğer kısımlarının alakalı videolarını açıklama ve yorumlar bölümüne sabitleyeceğim. Oradan diğer kısımlarına da bakabilirsiniz. Çiziminden tüm dikim aşamalarına kadar. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.